Kudüs'ün tozlu yollarında bundan tam 3000 yıl önce bir sabah hayal edin. Güneş Morya Dağı'nın üzerine doğduğunda gözlerinizi kör edecek derecede parıltı görüyorsunuz. Bu bir serap değil, duvarları saf altınla kaplanmış devasa bir tapınak. Dönemin dünyasında milyarlarca dolara eşdeğen bir servet tek bir adamın emriyle burada yükseldi. Kral Süleyman. Peki, şimdi geçelim bu muazzam ihtişamın ardında nasıl bir bedel ödendiğine. Tarihin en bilgi adamı nasıl oldu da kendi sonunu hazırladı? Bugün sadece bir kralın hayatını değil, hırsın, aşkın, doğaüstü güçlerin ve hazin bir çöküşün hikayesini anlatacağız. Hazırsanız kahvenizi yanınıza alarak tarihin en karanlık ve en parlak sayfalarına yolculuğumuzu başlatalım. Kudüs'ün kalbinde yükselen bu yapı sadece taş ve harçtan ibaret değildi. O, insanoğlunun o güne kadar gördüğü en büyük adanmışlık sembolüydü. İnşaat tam 7 yıl sürdü. Düşünün, 180 bin işçi gece gündüz demeden tek bir amaç için ter döküyordu. Lübnan'ın karlı dağlarından indirilen devasa sedir ağaçları deniz yoluyla ve binbir zorlukla taşınarak Kudüs'e getiriliyordu. Bu ağaçlar o dönemin en lüks ve en dayanıklı malzemesiydi. Kokusu kilometrelerce öteden duyulabiliyordu. Ancak en etkileyici olanı tapınağın dışı değil, içiydi. Duvarlar, zemin ve tavan, gözünüzün değdiği her santimetre saf altınla kaplanmıştı. İçerideki loş ışık, altın duvarlardan yansıyarak mekanı rüya gibi bir atmosfere büründürüyordu. Tapınağın girişinde Yakin ve Boaz adında iki devasa bronz sütun duruyordu. Bu sütunlar, krallığın gücünü ve istikrarını temsil ediyordu. Tapınağın en derin ve gizli bölmesi olan Kutsal'ın kutsalı odasındaysa, her biri 5 metre boyunda kanatları odanın duvarlarına değen, saf altından iki dev kerubi heykeli ahit sandığını koruyordu. Bu odaya giren birinin hissedeceği huşu ve korkuyu hayal edebiliyor musunuz? Süleyman bu yapıyla sadece bir ibadethane değil, Allah'ın yeryüzündeki gölgesini inşa etmek istiyordu. İşte hikayemizin en esrarengiz kısmı da burada başlıyor. Tarihçiler ve arkeologlar bugün hala aynı soruyu soruyor. Bu devasa taş blokları, demir aletlerin sesi bile duyulmadan nasıl bu kadar kusursuz kesildi? Kutsal metinler, Süleyman'ın inşaat sahasında metal alet kullanılmasını yasakladığını söyler. Çünkü demir, savaşın ve kanın sembolüdür. Barışın evi olan tapınakta yeri yoktur. Peki demir yoksa bu sert kayalara nasıl şekil verildi? Efsaneler işte tam burada devreye giriyor ve karşımıza şamir çıkıyor. Şamir, elmastan daha sert, dokunduğu taşı adeta tereyağı gibi kesen gizemli bir varlık veya bir nesneydi. Bazı kadim metinler bunun parmak büyüklüğünde bir canlı olduğunu, bazılarını ise gökten inen bir cevher olduğunu anlatır. Süleyman'ın bu gücü kullanarak taşları bir lazer hassasiyetiyle kestiği söylenir. Hatta bununla da yetinmeyelim. Tapınağın altına inşa edilen devasa sarnıçlar ve yeraltı tünelleri o dönemin teknolojisiyle açıklanması imkansız bir mühendislik harikasıdır. Tonlarca su, kilometrelerce öteden yer çekimine meydan okuyan bir sistemle sarayın bahçelerine akıyordu. İnsanlar bu muazzam işlerin arkasında sadece işçilerin değil, Süleyman'ın emrindeki görünmez güçlerin yani cinlerin olduğuna inanıyordu. Acaba Süleyman doğanın henüz bizim keşfedemediğimiz gizli kanunlarını mı biliyordu yoksa gerçekten başka dünyalardan yardım mı alıyordu? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda duymak isterim. Tapınağın o muhteşem ihtişamı kadar Süleyman'ın saray hayatı da bir efsaneydi. 700 eş ve tam 300 cariye. Bu sayı kulağa imkansız gibi gelse de Süleyman için harem, dünyanın dört bir yanındaki krallıkları birbirine bağlayan devasa bir diplomatik ağdı. Mısır firavununun kızı, Moab prensesleri veya Hititli asilzadeler hepsi bu sarayın içinde yaşıyordu. Ancak bu hayat sanıldığı kadar sadece zevk ve sefadan ibaret değildi. Binlerce kadının yaşadığı bu devasa harem, kendi içinde çok katı kuralları olan küçük bir şehir gibiydi. Her gün yüzlerce hizmetçi kadınları akşamki büyük şölene hazırlıyordu. Egzotik baharatlarla hazırlanan yemekler, dünyanın en nadide çiçeklerinden elde edilen yağlar ve o dönem servet değerinde olan ipek elbiseler. Haremdeki her kadın, kralın dikkatini çekmek için bitmek bilmeyen bir yarış içindeydi. Sadece güzel olmaları yetmiyordu.
Edebiyat, müzik ve siyaset konuşabilen kadınlar çoğunlukla Süleyman'ın yanında yer alabiliyordu. Ancak bu kadar çok farklı kültür ve inancın tek bir sarayda toplanması, yavaş yavaş sarayın duvarlarına sızan sessiz bir tehlikeyi de beraberinde getiriyordu. Her prenses, kendi ülkesinden sadece çeyizini değil, kendi tanrılarını, inançlarını ve putlarını da getirmişti. Ve şimdi, efsanelerin en derin noktasına, Süleyman'ın o meşhur yüzüğüne geliyoruz. Mührü Süleyman. Üzerinde Allah'ın gizli isminin işlendiği bu yüzük, Süleyman'a sadece insanlara değil, tüm mahlukata hükmetme yetkisi veriyordu. Kuşların dilini anlıyor, rüzgürü bir halı gibi altına alıp istediği yere uçabiliyor ve en azgın cinleri ağır işlerde çalıştırabiliyordu. Anlatılanlara göre Süleyman'ın sarayında cinler ve insanlar birlikte çalışırdı. Cinler denizin dibinden inciler çıkarır, dağları delip hazineler bulurdu. Hatta Süleyman'ın tahtı cinlerin inşa ettiği muazzam bir sanat eseriydi. Üzerine basıldığında hareket eden hayvan figürleriyle doluydu. Ancak bu güç büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyordu. Süleyman bu varlıkları adaleti sağlamak için de kullanıyordu. Fakat kibir en bilge insanların bile kalbine sızabilen bir virüstür. Süleyman bu kadar büyük bir güce hükmederken insani zaaflarına ne kadar karşı koyabilecekti? Tabii ki her ışığın bir gölgesi olduğu gibi her yükselişin de bir inişi vardı. Süleyman'ın hükümdarlığının son yılları maalesef başlangıcı kadar parlak değildi. Sevdiği kadınların etkisiyle Kudüs'ün kutsal tepelerine yabancı tanrılar için tapınaklar inşa etmeye başladı. Bir zamanlar bir tek Allah için yükselen o muazzam şehir artık putların ve pagan ayinlerinin gölgesi altındaydı. Bilgelik yerini yavaş yavaş gösterişe ve hırsa bırakmıştı. Sarayın ve haremin devasa masrafları halkın üzerine ağır vergiler olarak çoktan binmeye başlamıştı. Bir zamanlar bilge kral olarak anılan Süleyman artık halkı tarafından sorgulanıyordu. Krallığın içinde huzursuzluk rüzgarları esiyordu. Süleyman öldüğünde o muazzam krallık sadece birkaç yıl içinde ikiye bölündü. O dillere destan tapınak önce yağmalandı, yıllar sonra ise tamamen yıkıldı. Geriye sadece taşlar ve efsaneler kaldı. Süleyman'ın hikayesi burada bize şunu söyler: İstersen dünyaya hükmet, istersen cinleri emrinde çalıştır. Eğer kendi nefsinin hırslarına yenik düşersen, inşa ettiğin en görkemli saraylar bile bir gün toz olup gidecektir. Kral Süleyman'ın hayatı, insanlık tarihinin en büyük ne oldum değil, ne olacağım hikayelerinden birisidir. Altınla başlayan, bilgelikle yükselen ama hüzünle biten bir destan. Peki sizce Süleyman'ı asıl yıkan şey neydi? Gücün sarhoşluğu mu yoksa kalbinin sesine gereğinden fazla kulak vermesi mi? Yorumlarda bu mistik hikaye hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki tarihin gizemli sayfasında görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.